Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç, ay ve stelyum yengeçlerde dinleyebilir arkadaşlar. Sen dinlediğin andan itibaren geçerlidir ama 8 Haziran ve sonrası için ben niyetimi alıyorum. Bakalım 9 gün içinde senin için akacak olan enerjiler, rehberlikler nelerdir diyelim. Son kez karıştırıyorum. Hemen ilk kartımı aldım. Bakalım para kralı. Oo, çok güzel. Güzel başladık, güzel bitsin arkadaşlar. Aile, evet, para onlusu, para prens. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu kısımda ilk akan şey ne biliyor musunuz? Özellikle beni çok böyle anneler, babalar da çok izliyor arkadaşlar. O yüzden her yaş grubundan izleyen arkadaşlarım var. Özellikle annelere ve babalara söylüyorum. Bakın iki türlü yorumlayacağım. Eğer ailenizde yani çocukları olan arkadaşlarım için söyleyelim. Bakın ilk izlenim. Çocukları olan arkadaşlarım için eğitim hayatı devam eden ya da kariyeriyle ilgili çocuklarınızın çok güzel bir gelişmesine şahit olabilirsiniz. Hatta tanınması, çocuklarınızın ünlenmesi, yükselmesi gibi durumlar söz konusu. Bakın aileyi ilgilendiren bir konu. Ya aile içinden biri ya da çocuklarınız veya çocuklarınızdan biri özellikle çok parlayabilir arkadaşlar. Çok güzel başarıları imza atabilir. Yaptığı bir iş, yaptığı bir projede başarı gösterebilir. Şimdi bunu sana yorumlayacak olursam eğer, burada diyor ki 9 günlük süre içerisinde aile içerisinde bir bolluk, aile içerisinde bir bereket ve diyor ki Yengeç Burcu, adım attığın bir iş, bir eğitim, bir proje ile ilgili çok uzun vadeli bir başarıya imza atmak var. Yani burada o kadar büyük bir şanstan bahsediyor ki arkadaşlar, hatta pek çoğunuz Kova burcu ve Boğa Başak burçlarından güneşi yükseleni olabilir. Fakat o burçlara sahip olmak zorunda değil. Bu kişilerden maddi manevi yardım alabilirsiniz. Belki aileden biridir ya da aileni de mutlu edebilecek aile dışından biriyle bir ortaklık da yapabilirsin. Yani burada tabii hani o yüzden yani her yaş grubundan, her meslek grubundan arkadaşım var. O yüzden herkes durumuna göre alsın. Burada başlatılan bir iş, başlatılan bir proje, adım atılan bir adımla ilgili, emek verilen bir konuyla ilgili, ailem gibi dediğim bir durumla ilgili çok güçlü bir başlangıç var. Geçtiğimiz süreçlerde iş ve kariyer hayatıyla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarım, ben iş arıyorum, bir yere bağlı olarak çalışmak istiyorum, ek olarak da yine kendi işimi yapmak istiyorum diyen insanlar. Yani burada arkadaşlarım, çalıştığınız ortamda kendini aile gibi hissetmek de vardır. Yani burada arkadaşlar çok güçlü bir başlangıç. Tanınmak, ünlenmek, yükselmek, enerjinin yükselmesiyle ilgili çok güzel bir bereketten bahsetti. Çok güzel. Ve burada bazı böyle ufak tefek jestler, hediyeler ile mutlu olabilirsin sevgili Yengeç Burcu. Yani burada parasal açıdan ve yükselme açısından oldukça şanslı etkilerdesin. Yani bunu küçük büyük her anlamda alın. Bakın en basiti, evet burada bir işbirliği var, hani onları anlatıyoruz. En basiti, bakın en basiti diyorum, aslında hani hediyenin basiti olmaz. Güzel bir söz duymak bile çok güzel bir lütuftur ki söz sihirdir arkadaşlar, biliyorsunuz. Kelimeler sihirdir. Bir arkadaşın alır seni yemeğe götürür mesela. Daha önce gitmediğin yere gidersin gibi. Küçük büyük her türlü alın etkiyi arkadaşlar. Peki devam edelim bakalım ne gelecek diyelim. Para şu. Şimdi para beşlisi. Burada bir nankör var arkadaşlar. Anlatacağım. Şeytan kartı. Burası kötü oldu. Bakalım kim bunlar diyelim. Bir kişi de değil, hatta birkaç kişiden bahsediyor sevgili Yengeç Burcu. Burada yedirdiğin, içirdiğin, doyurduğun ve maddi manevi destek olduğun birilerinden bir kötülük görmek var. İçten içe sana imrenen, yüzüne gülen, hatta belki zaman zaman gözyaşı döken, canım cicim bir tanem, aşkım balım peteğim deyip de arkandan kuyunu kazabilecek kişilere karşı birazcık dikkat etmende fayda var sevgili Yengeç Burcu. Numaracı diyeyim, yani aşırı derecede manipülasyon yapan, acındırma çok yapan, hani bende yok bana verir misin, zor durumdayım. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle senin duygularını sömürmek isteyen, bayağı yedirdiğin, içirdiğin, doyurduğun birinden bahsediyor arkadaşlar. Açgözlü birinden, hatta birilerinden bahsediyor.
Hep bir numara çeviren kişilerden bahsediyor. Bu kişilere karşı dikkat et. Şimdi burada bir uyarı daha yapacağım. Genel olarak her burçta yapıyorum ki yanlış anlaşılma olmasın diye arkadaşlar. Ona göre algılarımızı açalım diye. Yoksa durduk yere dinle dur yani, değil mi? Bakın, bu enerji bazılarınız için evet bir kişi olarak çalışır. Hali hazırda tanıdığım bir kişi. Birçoğunuz için ise aldatılma, kandırılma ve dolandırılma olarak çalışabilir. Hani dışarıdan da gelebilir bir anda hayatına. O yüzden hep söylüyorum, yani banka ile olan işlerinizi hallederken bile gidin direkt bankadan yapın. Gelen linklere tıklamayın. Sevgili Yengeç Burcu, bu enerjiyi sağaltmak için kahkaha atmak, gülmek, eğlenmek, dans etmek ve kendin için jestler yapmak, alışveriş yapmak, kendine fayda sağlayabilecek hediyeler, armağanlar, kendini ödüllendirmek bu enerjiyi sağaltacak. Yani enerjiyi sağaltabilecek bütün pozitif etkilerin içerisinde bulun ve asla kendini düşürmemeye çalış. Anlatabiliyor muyum? Hani sen kimsin? İşte bana bir şey olmaz gibi. Yani böyle kelimelerle de kendine kalkan oluşturabilirsin Yengeç Burcu. Ermiş kartı, hemen bir bakıyorum. Evet, işte bu arkadaşlar. Bu 9 günlük süre içerisinde lütfen kendi öz değerinde kal. Bakım yapabilirsin. Saçlarını boyayabilir veya boyatabilirsin. Dış görünüşünü değiştirebilirsin. Yeni ciciler kendini alabilirsin. Kendini ödüllendirmek çok önemli olacak. Ve mutlaka yardım al. Özellikle yatırımlarınla ilgili karar vermen gereken bir konu varsa ki burada eline çok güzel bir para geçecek diyor. Çok güzel bir para geçecek ve bu parayı çok iyi değerlendirmen lazım. Eğer uzman birini arıyorsan bu uzman biri sana gelecek. Yani bir danışan olabilir, herhangi biri olabilir, bir yetkili kişi olabilir. Bu kişi, bunu çok iyi değerlendir. Burada zaten şöyle bir durum var. Farkındalığın o kadar çok yükselecek ki hem içsel olarak hem de dışsal olarak büyük bir fark ediş yaşıyor olacaksın sevgili Yengeç Burcu. Ve şunu söylemek istiyorum. Buradaki kötü enerji de arkadaşlar bir kısım Yengeç Burcu arkadaşlarım için, özellikle bu hanımefendi beyefendi olarak ayırmak istemiyorum ama arkadaşlar, size, sana, kimin varsa onu söylüyorum. Zarar verebilecek kötü bir alışkanlığın varsa bunu acilen bırak. Bu sende hem maddi hem manevi olarak hem de parasal olarak, maddi olarak dedik zaten, gerçekten seni zarara uğratabilir. Fakat bir türlü fark edemiyor olabilirsin. Göz ardı ediyor olabilirsin sevgili Yengeç Burcu. Yani örneğin bütün gün elinde telefon, video izlemek de olabilir. Oyun oynamak da olabilir. Herhangi kötü bir şey kullanmak da olabilir. Fazla şeker tüketmek de olabilir. Çıplak ayakla evde yürümek de olabilir. Örnek veriyorum. Ya da sürekli oturarak çalışmak da olabilir. Her anlamda neyse bu kötü, ya da böyle oyunlar oynamak da olabilir. Arkadaşlar, paralı oyunlar, anlatabiliyor muyum? Her türlü kötü alışkanlık varsa acilen bırak, çünkü bununla ilgili gerçekten sana zarar verebilecek bir işaret alabilirsin. Buna karşı dikkat et. Bunun dışında iş ve kariyerle ilgili geçmişten gelen bir sorun, geçmişte halledilmesi gereken parayla ilgili konular, geçmiş iş yerinle ilgili konular ya da geçmiş ilişkilerinle ilgili konular bu 9 günlük süre içerisinde tekrar senin karşına çıkacak ve burada devam eden parayı ilgilendiren sorunlardan bahsediyor. Bu sorunları çözebilmek için destek gelecek sana. Özellikle toprak gruplarından, Boğa ve Başak burçlarından ve Oğlak burçlarından destek gelecek. Şimdi burada niye yaptım? Oğlak burcu şimdi şeytan kartının burcudur ya arkadaşlar. Hani onun iyi tarafı düşünün. Yani parayı anlayan, işte paradan anlayan, para kazanmayı bilen, seni para kazanma noktasında gerçekten güzel teşvik edebilecek. Yani bu çok güzel bir fikir de olabilir. Bu yüzden bunu gerçekten dikkate alman çok önemli senin için. Peki bakalım, bir kart daha alalım. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bak şöyle söyleyeceğim. Bu 9 günlük süre içerisinde hepimiz insanız, hepimiz hata yapabiliriz sevgili Yengeç Burcu. Şunu söylemek istiyorum. Burada sana tavsiye verebilecek, seni maddi olarak da manevi olarak da gerçekten çok iyi bir şekilde yönlendirebilecek kişilerin sana tavsiyeleri ve yönlendirmeleri, ayrıyetten de teklifleri söz konusu. Fakat burada bazı şeyleri sen yanlış değerlendirebilirsin. Adaletli olmaya dikkat et. Yani biri sana aslında güzel bir şey söylüyordur ya da güzel bir yere yönlendiriyordur. O teklifi görmezden gelebilirsin. Ya bu senin belki çocuğun bile olabilir. İşte anneciğim bak böyle bir şey var ya da böyle bir yeteneğin var, bunu kullanabilir misin? Ya da bir arkadaşın, bak bunu böyle yapıyorsun ama çok yanlış, bunu bırak. Aman onunla alakası yok ya diyebilirsin. Göz ardı edebilirsin. Örneğin işte
Ya telefonda çok hani basit örnekler veriyorum ki olabilir de aynı zamanda. Telefonda çok vakit geçiriyorsun. Bak bu senin gözlerine zarar ya da senin baş ağrına sebep olabiliyor gibi etkiler söyleyebilir. Sen yok ya onunla ilgisi yok falan diyebilirsin gibi. Böyle bir iş var ya. Yok ya olmaz ki gibi. Asla bu tarz tuzaklara düşme. Tamam mı? Gelen teklifleri iyi değerlendir. Gelen fikirleri de söylemleri de çok iyi değerlendir. Ve mahkemeye bakalım. Gelirse. Arkadaşlar bazılarınızın mahkeme ile ilgili konusu var. Özellikle mahkeme ile ilgili konuları olan arkadaşlarım. Bununla ilgili bu 9 günlük süre içerisinde bir şeylerin artık netleştiğini ve sonuca bağlandığını, sonlandığını göreceksiniz ve değnek altılısı nasıl sonuçlanacak dedim. Olumlu bir sonuçtan bahsetti arkadaşlar ama adaletli olmaya da dikkat et sevgili Yengeç Burcu. Ön yargılardan uzak dur kesinlikle. Dediğim gibi hepimiz insanız, hepimiz hata yapıyoruz arkadaşlar. Has kötü olmak başka bir şey, hata yapmak başka bir şey. Bunu unutmayalım. Her zaman bunun altını çiziyorum. Öz başka bir şey arkadaşlar. Yani has kötü onu değiştiremez. O zaten kötüdür yani. Ama bilmeden yapılan hata başka bir şey. Bir de bilinçli yapılan kötülük var. Onları zaten hiç söylemiyorum. Neyse. Burada mahkeme. Bak hayatının temeliyle ilgili. Hani mahkemelik konuların dışında da. Hani burada görebileceğin zarar sana çok büyük ders verecek. Bu zarar ne dersen de az önce saydıklarım sevgili Yengeç Burcu. Ve günün sonunda değnek altılısı. Hani artık böyle bir şeyleri evet başardım. Fark ettim ve gerçekten bir şeyler hayatımda açılmaya başlıyor dediğim bir süreç olacak senin için. Bakalım. Kalp kırıklığı ve incinme işte bu. Birileri yani öyle düşünebilirsin. Bak bu hisler sana gelecek. Korkularının üzerine gitmen ve cesur olman gereken bir süreç olacak ve harekete geçmek işte bu. Korkularının üzerine git diyor. Bazılarınız kendiniz gerçekten çok kapatmış, çok izole etmiş olabilirsiniz. Korkularının üzerine git ve harekete geç diyor sevgili Yengeç Burcu. Peki bakalım 2 kart daha alalım ve devam edelim arkadaşlar. Kayıp ve bitiş. Burada bir sonlanma var. İşte bu saydığım konularla ilgili bunlara karşı tedbirli ol. İdrak ve aydınlanma. Yani çektiğim kartlar da zaten anladığım şeyleri teyit etti arkadaşlar. Hemen bir de melek kartı alalım. Bakalım. Sabırla bekle. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yeşerir. Tam bu noktada şunu söyleyeceğim. Bir anda bir şeyleri yapmaya çalışma. Bu da sana kaybettirebilir. Yani her şeyden önce denge ve adaletli olmak çok önemli. Ve dileğin oldu çok güzel sevgili Yengeç Burcu. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil dedi sevgili Yengeç Burcu. Bu çok güzel bir mesajdı arkadaşlar. Bunu görünce ben heyecanlandım. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil. Ne istiyorsun, ne diliyorsun bilmiyorum ama bununla ilgili bir şeyler çoktan gerçekleşmiş zaten. Bunu da hayatında görmeye başlayacaksın. Şimdi arkadaşlar bakın burada korkularda kız kendisini eve kapatmıştır. Burada da yine kabuğuna çekilmek vardır. Reddedilme kozası. Bakın mesajlara bakın arkadaşlar. Başkalarının yargıları hakkında endişelenmeden hayatına kaldığın yerden devam et. Kime gitti bu mesaj bilmiyorum ama böyle bir mesaj verdi. Ve büyü geldi 44 sayısıyla. Ruh harekete geçtiğinde her şey mümkündür. Zaten burada yine hareketle ilgili bir mesaj da vermişti aynı zamanda. Bir de en sevdiğim kart yani elimden düşürmediğim her açılımda kullandığım deste arkadaşlar çok seviyorum. Ve şans işte bu arkadaşlar bu çok güzel. Bunun üzerine almak istemiyorum. Şans senden yana dokunduğun her şey altına dönüşüyor. Sevgili Yengeç Burcu bazılarınız arkadaşlar geçmişte yaşadığınız sıkıntılardan dolayı kendinizi kapatıyor olabilirsiniz. Ama akış çok güzel, sistem çok güzel. İrade diye bir şey var biliyorsunuz. Bizim olaylara nasıl baktığımız, nasıl adım attığımız çok önemlidir Yengeç Burcu. Bu kart benim en sevdiğim kartlardan bir tanesi ve sana geldi. Dokunduğun her şey altına dönüşüyor. Bak bu dönem ne yapmak istiyorsan yap diyor sevgili Yengeç Burcu. İçini dökmek. Stres, öfke ve kaygılardan uzaklaşma zamanı, ruhunla yeniden bağlantı kur ve hepsinin dışarı çıkmasına izin ver diyor sevgili Yengeç Burcu. Çok güzel. Arkadaşlar destenin altında bir uyarı gelmiş. Okuyalım mı? Şimdi bak diyor ki şu anda bir karar vermek için acele etme. Hani sakin sakin yavaş yavaş dedik ya. Çünkü burada bir tehlike var. Tedbirli olmak çok önemli. Seni gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçir diyor.
Bir anda karar verme. Bitirmek istiyorsan bir anda karar verme. Başlatmak istiyorsan bir anda karar verme. Birazcık bir düşün. Bir sindir bakalım ama en iyi halinle ve kendini dinlendirerek, kendini dinleyerek diyor sevgili Yengeç burcu. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Şans, huzur, bolluk, bereket hayatımı en güzel haliyle aksın yorumlara yazabilirsin. Ama herkes aynı yorum yazmasın arkadaşlar. O zaman böyle spam oluyormuş herhalde. Yıldızım parlıyor yazabilirsin. Neşe, huzur, sağlık benimle birlikte yazabilirsin. Kötülüklerin üstesinden geliyorum ve en güçlü benim ve hatta bana hiçbir şey olmaz yazabilirsin sevgili Yengeç burcu. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kal.